Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellim emma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, değerli izleyiciler. Bu akşam sizlerle 9 Nisan tarihinden itibaren yaşadığımız sürecin son noktası olan Sakarya Mahkemesi ile alakalı bir bilgilendirme yapmaya çalışacağız. Öncelikle Halis Bayancı Hoca'nın yaşadığı mağduriyetle alakalı Tevhid ve Sünnet cemaatinin camiasının yaşadığı sıkıntılarla alakalı olarak bu dosyalar üzerinden bir şekilde özet yaparak aslında anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. İzleyicilerden, kardeşlerimden öncelikle helallik istiyorum. Sebebi de şudur. Gerçekten 2007 yılından beri başlayan bu davet çalışmasına 2008 yılından itibaren yargı eliyle bir şekilde engellemeler, bir şekilde müdahaleler başladı. Çeşitli dosyalar açıldı. Fakat bu dosyalar hem içeriği itibariyle hem de aynı zamanda peş peşe açılması nedeniyle çok ciddi bir kargaşaya, karmaşaya, keşmekeşliğe sebebiyet verdi. Bunları bizim anlamamız da çok kolay olmuyor. Aynı zamanda karşı tarafa izah etmek istediğimizde, anlatmak istediğimizde de bunu çok fazla beceremiyoruz. O yüzden baştan helallik istiyorum. İnşallah en öz, kısa haliyle anlatmaya çalışacağım. Halis Hoca 2007 yılında Türkiye'de davet çalışmalarına başladıktan çok kısa bir süre sonra 2008 yılında İstanbul'da El-Kaide örgütü üyeliği suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldı ve gözaltına alındı. Yaklaşık bir sene kadar tutuklu kaldı. 2008 yılında daha sonrasında bu soruşturma devam ederken yine bu tutukluluk halinin bitimi ve tahliyesiyle beraber 2011 yılında başka bir soruşturmadan tekrardan tutuklandı ve bu sefer 2 sene kadar cezaevinde kaldı. 2014 yılında Van soruşturması oldu. 2015 yılında tekrardan İstanbul'da bir soruşturma gerçekleşti. 2017 yılında ise Sakarya'da bir soruşturma başlatıldı. Şu anda bazı dosyalar birbirleriyle birleştiği için elimizde, yani sizlere izah etmek için anlatabileceğimiz 4 tane dosya var. Bunlardan ikisi 2008 ve 2011 yılında olan İstanbul'da açılmış olan dosyalar. Üçüncüsü ise Van'da açılmış olan bir dosya, 2014 yılında açılmış. Dördüncüsü ise bugün mahkemesi olan 2017 yılında açılan Sakarya Mahkemesi'dir. Şu anda Halis Hoca hakkında bu 4 tane ayrı ayrı dosya vardır. Bu dosyaların kimisinde üyelikten, kimisinde liderlikten yargılanmakta. Aynı zamanda bazılarında IŞİD'den, bazılarında ise El-Kaide'den yargılanmaktadır. Bu süreçle alakalı olarak bizim temel talebimiz şu: bu mahkemelerin her birisinin birleştirilmesi, içeriklerin aynı olması nedeniyle, bu içeriklerin de birbirine benzemesi nedeniyle biz diyoruz ki bu mahkemeler bir araya getirilsin, bu mahkemeler aynı çatı altında toplansın ve bir dosya üzerinden biz savunmamızı yapalım. Bu düşüncelerle alakalı, inançlarla alakalı yapılan bu yargılamayı biz de ne yapalım? Biz de savunmalarımızı en güzel şekilde yapmaya çalışalım diyoruz. Fakat mahkemeler ısrarlı bir şekilde şunu söylüyorlar: hayır, biz bunları birleştirmeyeceğiz, ayrı ayrı göreceğiz, ayrı ayrı yargılamalar yapacağız. Hatta mahkemeler kendi üst mahkemeleri olarak kabul edilen İstinaf Mahkemesi'nin bu dosyalar bir arada görülmeli şeklindeki beyanlarına ve kararlarına rağmen bu kararlarında ısrar ediyorlar ve diyorlar ki hayır, bu mahkemeler ve dosyalar ayrı ayrı görülecek, ayrı ayrı yargılamalar yapılacak ve aynı zamanda ayrı ayrı işte kendilerine göre cezalar verilecek. Burada özellikle mahkemelerin bu konuda ısrarcı olmalarının temel sebebinin şu olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. 2008 yılında açılan ilk dosya ve 2011 yılında açılan ikinci dosyada biz şunu gördük. Aslında bu soruşturmayı yürütenler, başlatanlar, devamında işte mahkemelere bunları sunanlar, mahkemelerde bu yargılamaları yapanların her birisinin ortak bir düşüncesi var. O da İslam davetinin insanlara ulaşmasına engel olmak istiyorlar. Fakat bunu engellemek için ellerinde tam bir delil yok. Mesela işte bizim kendi camiamızla alakalı, cemaatimizle ilgili bir silahlı eylem olsa, birilerinin öldürülmesiyle alakalı herhangi bir suçlama olsa, bir yerde bir patlama olsa, bir yerde bir silah çıksa, bir mühimmat bulunsa,
Bunları da hemen alacaklar, diyecekler ki evet bu cemaat, bu camia bir terör örgütüdür. Biz bu terör örgütüyle mücadele etmek için bunları işte yıllarca cezaevinde tutacak çok ağır suçlamalarla suçlayalım. İşte 20-30 yıl cezalar verelim, müebbet hapis cezaları verelim diyecekler. O zaman tek bir tane dosya açmaları onlar için yeterli olacak. Fakat Halis Hoca'nın anlattıkları, Halis Hoca'nın sevenlerinin, bu davaya gönül verenlerin anlattıkları şeyler zaten İslam davasının en temel kaidelerin, ilkelerin insanlara anlatılmasıdır ve düşünce ve inançtan başka herhangi bir şey değildir. Böyle olunca kendi kanunlarına göre verebilecekleri ceza sınırı belli bir sınır. Diyorlar ki biz bu söylemlerinden dolayı, bu inançlarından dolayı bu kişiye bir tane dosya açarsak, bir tane yargılama yaparsak o zaman bu kişi en fazla 5-6 sene yatacak. Yattıktan sonra çıkacak, tekrardan onların ifadesiyle bizim başımızı ağrıtacak diye bu şekilde düşünüyorlar. Ve peşi sıra her 2 senede bir veyahut da her sene bu dosyaları açıyorlar ki bunlardan işte birkaçı mahkumiyetle sonuçlandığında artık bu insanın dışarıya çıkma gibi bir ümidi kesinlikle ve kesinlikle olmasın. Elbette ki bu onların planları ama Allah Azze ve Celle'nin planları da var. Burada tabii ki şunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Bizler bu dosyalarla alakalı bu mahkemelerin kendi kararlarıyla ilgili veyahut da kendi uymak zorunda oldukları kanunlarla alakalı bu kanunlara muhalif olan herhangi bir şey söylemiyoruz. Demiyoruz ki hani bize bir ayrıcalık yapın, bu ayrıcalığın neticesinde bu dosyaları birleştirin. Böyle bir şey söylemiyoruz. Diyoruz ki ilk mahkemeden son mahkemeye kadar, yani 2008 yılında açılan ilk dosyadan 2017 yılında açılan son dosyaya kadar bütün dosyaları inceleyin. Bütün dosyaları inceledikten sonra o dosyaların içeriğine bakın. O dosyaların içeriğine bakınca eğer farklı farklı suçlamalar, farklı farklı delillerle karşılaşırsanız zaten kendi hukukunuzun gereğini yapın. Bunlarla ilgili ayrı ayrı yargılamalar yapabilirsiniz. Fakat bu dosyaların içeriğine baktığımızda 2008 yılında neyle suçlanıyorsak 2017 yılında da aynı şeyle suçlandığımızı onlar da görüyorlar. Bizler de her seferinde bir kez daha onlara bunu hatırlatıyoruz. 2008 yılında iddianamelerde Halis Hoca'nın kitapları var. 2017 en sonu söylüyorum çünkü aradakilerin hepsi birbirinin benzeri zaten. 2017 yılında açılan Sakarya dosyasında da aynı şekilde yine Halis Hoca'nın kitaplarından bahsediliyor. Onlardan pasajlar alınmış. İşte bunlar suç unsuru olarak gösteriliyor. 2008 yılına bakıyoruz. Halis Hoca'nın internette yaptığı ve şu anda artık binlere ulaşan videoları, ses kayıtları var. Laiklikle alakalı, demokrasiyle alakalı, hakimiyetle alakalı, yani kendi inançları, bizim inançlarımıza dair olan hususları anlattığı, ifade ettiği dersler, sohbetler mevcut. 2017 yılına bakıyoruz. Aynı şeyler orada da var. Yani hatta öyle şeyler oluyor ki insan şunu düşünür. Birbirinin kopyası olmasın der. O kadar tembel ki bu savcılar. İddianamelerde işte kendi cümleleriyle yazma ihtiyacı hissetmemişler. Bir önceki iddianamenin o 2-3 sayfalık kısmını almışlar, kopyalamışlar, diğer iddianameye yerleştirmişler. Bu şekilde iddianameler hazırlamışlar. Böyle olunca aynı konuşmadan, aynı kitaplardan, aynı işte söylemlerden, beyanlardan farklı farklı yerlerde farklı farklı dosyalar açılmış. Biraz önce söylediğimiz gibi buradaki temel mantık aslında şu oluyor. Yani biz bu kadar fazla dosya açalım, işin içinden çıkamasınlar, hepsine birden ceza versinler veyahut hadi bir tanesini diyelim ki vermediler, geri kalanlardan versinler. Böylece ne olmuş olacak? Halis Hoca veyahut da bu şekilde daha fazla bir söyleminden dolayı, bir fiilinden dolayı birçok soruşturmaya konu edilen herhangi bir şahıs ve kişi bu sefer artık çok ağır suçlamalarla karşılaşacak. Halis Hoca'nın 2008, 2011, 2014 ve 2017 yılında açılan dosyalarının özetini bu şekilde söyleyebiliriz. Burada bu dosyaların içerisindeki hukuksuzluklarla alakalı meseleye hiçbir şekilde girmeyeceğim. Çünkü herhalde bu canlı yayının konusu değil. Bu biraz daha böyle bir kitap konusu veyahut da böyle uzun uzun sempozyumlar hazırlanıp herhalde belki haftalarca tartışılması gereken, her dosya üzerinden konuşulması gereken bir husus. Ben sadece burada bir meselenin çok mühim olduğu için altını çizmek ve bunu söylemek istiyorum. 2008 yılında iddianame hazırlandığında savcılar elbette ki oturup bir şeyler yazmaları gerekiyor. Bizim iddianamelerimizin klasik şeyi şudur. İddianame 100 sayfa diyelim. Bu iddianamenin 100 sayfalık kısmının ilk 20-25 sayfası zaten yargılandığımız herhangi bir örgüt varsa onun tarihiyle ilgilidir. El-Kaide'nin tarihi anlatılır. Dünyanın birçok yerindeki işte yaptığı eylemleri anlatılır. Veyahut da IŞİD diyelim ki IŞİD'in işte tarihi anlatılır, kuruluşu anlatılır, liderleri anlatılır. Farklı farklı yerlerdeki eylemleri anlatılır.
Sonra bir anda konu bize geçer. Ama okuyucu dışarıdan olan bir kimse bunu okuduğunda sıcaktan soğuğa geçmiş gibi hisseder. Niye? Çünkü bir yerde şu patlama yapılmış, şu silahları, eylemler yapılmış ve benzeri, tak bir sonraki sayfada hemen karşısına işte şu kitaplar var. Veyahut da şu sözler var, şu konuşmalar var, şu işte beyanlar var diye hemen oraya bir geçiş yapılmış olur. Yani ilk önce okuyucu bir bağlantı kuramaz. Sadece der ki hani burada bunlar anlatılmış fakat bundan sonra anlatılmak istenen ne acaba diye. Savcı orada artık kendi yeteneğine göre, öyle söyleyeyim tırnak içerisinde, bir şekilde konuyu bağlamaya çalışır ve der ki bunlar da böyledir demek ister. Biz 2008 yılından beri hala şunu öğrenmek istiyoruz fakat bir türlü savcılardan da hakimlerden de bunu öğrenemiyoruz. Buralarda eğer El-Kaide veyahut da IŞİD'le ilgili bir bağlantı varsa bu bağlantının sizin kendi yargıtay kararlarınıza da yerleşik içtihatlarınızda da bazı bağlantı şeyleri belirlenmiş. Demiş ki yani şunlar örgüt üyeliği için, örgüt liderliği için çeşitli kriterlerdir. Bu kriterleri bizim üzerimizde uygulayın. Ve deyin ki bu kimse El-Kaide veya IŞİD'e üye midir veyahut da lider midir diye. Fakat bunun cevabını henüz alabilmiş değiliz. Zaten onlar da bunun cevabını veremedikleri için 2008 yılında başlayan yargılama hala devam ediyor. 12 sene olmuş. Haris Hoca'nın bu kadar uzun süredir devam eden bu süreçlerin hiçbirisinde mahkumiyet kararı hala çıkmamış. Herhangi bir karar dahi verilememiş. Ne demek istiyorum burada? Burada şunu demek istiyorum. 2008 yılından 2017 yılına kadar yapılan bu yargılamanın içerisindeki hukuksuzları anlatmaya hiçbir şekilde vaktimiz yetmez. Ben sadece 2008 yılındaki iddianameden bir pasajı okumak istiyorum ki ilerideki iddianamelerde aslında ne olduğunu anlatması için, ışık vermesi için. 2008 yılındaki iddianamede savcı bizle alakalı, bizim bulunduğumuz o toplulukla alakalı olarak değerlendirmelerini yapıyor. Ve değerlendirmelerini yaparken bizlerde silah çıkmadığından, eylem planları çıkmadığından, bombalar yakalanmadığından, herhangi bir eylemle ilgili olarak işte onu yapma veyahut da işte ona yönlendirme gibi bir suç unsuru olmadığından dolayı savcı şöyle bir şey söylemeye ihtiyacı hissediyor. Diyor ki, liderliğini Haris Bayancuk isimli şüphelinin yaptığı El-Kaide terör örgütüyle irtibatlı, gerek El-Kaide örgütü çatısı altında, gerekse oluşturdukları kendi yapılanmaları doğrultusunda ülkemizde gerekli koşulları sağlamaları, burası çok önemli, gerekli koşulları sağlamaları ve maddi destek bulmaları durumunda El-Kaide terör örgütünün ülkemizde gerçekleştirdiği daha önceki sansasyonel eylemler gibi eylem yapma potansiyeline sahip bir yapılanma oldukları tespit edilmiştir. Yani diyor ki, yani burada savcı şunu anlatıyor. Ya tamam, bunların şu anda eylem yapma gibi bir şeyleri yok. Fakat biz bakıyoruz bunlara, şöyle bir değerlendiriyoruz. Bunlara eğer parası olursa, birisi maddi anlamda parası olursa ve gerekli koşulları sağlarlarsa bunlar eylem yapma potansiyeline sahip. Yani şu anda yargılamalar bir savcının yani böyle öngörüsü üzerine, bir savcının işte ileriye dönük değerlendirmesi üzerine aslında kuruluyor. Ve sakın şöyle düşünmeyin, 2008 yılındaki bu yargılamada geçen bu cümle 2011'de başka iddianamelerde de benzer versiyonlarıyla karşımıza çıkıyor. Savcının öngörüsünü değerlendirelim. 2008 yılında demiş ki, eğer bunlar maddi imkana el verirse ve gerekli koşullar oluşursa bir şeyler yapacaklar bunlar. Aynı El-Kaide gibi eylemler içerisine girecekler. 2008 yılından beri 12 sene geçmiş. Defalarca yargılamalar yapılmış ve IŞİD veya El-Kaide'nin veya herhangi bir örgütü fark etmez, herhangi bir eylemiyle hiçbir şekilde irtibatlandırma durumu olmamış. O yüzden savcının aslında bu öngörüsünün içinin boş bir öngörü olduğunu, ya velev ki başka herhangi bir camia ile alakalı böyle bir değerlendirme yapmış olsa, öyle söyleyelim, bu öngörünün bir suç unsuru olarak kabul edilebilmesi veyahut da bunun üzerine bir terör örgütü operasyonu yapılabilmesi hiçbir şekilde hukuk mantığına sığmaz. Normal bir kimse düşündüğünde de asla ve asla bunu kendi mantığına kabul ettiremez diye söyleyebiliriz. İlk olarak o zaman şunu anlatmış olduk. Haris Hoca ile alakalı bu süreçte hangi dosyalar hazırlandı ve bu dosyaların içeriğiyle ilgili bizim talebimiz nedir? Bunu anlatmış olduk. Peki 9 Nisan'da ne oldu? Yani bundan işte yaklaşık 2 ay kadar önce neler yaşadık biz? O gün nelerle karşılaştık? Ve daha sonraki süreçte, şimdiye kadarki gelen süreçte nelerle karşılaştık? Bunu kısa bir şekilde özetlemek istiyorum. 9 Nisan tarihinde Haris Hoca'nın Sakarya'daki mahkemesinde, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi bir karar verdi. Kararında dedi ki, yani yaklaşık saat 2-2.30 gibi kararını verdi. Çeşitli gerekçeler sunarak işte tutuklu sanığın tahliyesine
karar verdi. Yani Halis Hoca'nın tahliye edilmesini söyledi ve bu yönde karar verdi. 2,5'tan hemen sonra savcı bu tahliye kararına itiraz etti. Dedi ki burada bir yanlışlık vardır. Bu yanlışlık düzeltilmesi gerekiyor dedi. 2. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararını vermişti. Prosedür olarak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilmesi lazım. 3. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı inceledi. İtirazı inceledikten sonra itirazı yerinde buldu ve Halis Hoca'nın tutukluluğunu iptal etti. Daha sonra yine 3. Ağır Cezaya mensup başka bir heyet de akşam saat 9 gibi tutuklamaya yönelik yakalama kararının işte Halis Hoca'yı çağırdılar. Dediler ki işte biz sana böyle bir karar veriliyor. Bununla alakalı söyleyeceklerin var mıdır diye. Halis Hoca'ya aslında bunu sormadılar. Sadece bu kararı beyan etmiş oldular ve Halis Hoca o süre içerisinde saat 2'den akşam saat 8'e kadarki süre içerisinde cezaevinde tutuldu. Cezaevinde tutulduktan sonra Segbis üzerinden mahkemeye çıkartılarak bu şekilde tekrardan tutuklanmış oldu. Bu zaman içerisinde tabii ki neler yaşandı? Biz bundan çok da sıklıkla bahsettik. Ben yine özet bir şekilde geçeceğim. Halis Hoca'nın mahkemesiyle alakalı 2. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararını verdikten sonra savcının itirazıyla beraber bu Türkiye gündemine düştü. Türkiye gündemine düşünce meclistekiler de işte kendilerini hani bu konuda yetkin gördüler. AK Parti'nin, HDP'nin ve aynı zamanda CHP'nin grup başkan vekilleri bu meseleyi gündemleştirdiler, konuştular. Yani hiçbirisinin konu hakkında bilgisi yoktu. Bilgisi olmadıkları bir konuyu konuştuklarından dolayı da oldukça hani cümleler arasında yani yalan yanlış ifadeler mevcuttu. Fakat bu konunun yalan yanlış ifadelerle veya doğru ifadeler fark etmez. Bir meclis içerisinde gündeme getirilmesi bile başlı başına bir faciaydı. Mecliste bu gündeme gelince artık mevzu Türkiye'de birçok kesim tarafından bilindi. Ve Halis Hoca akşam saat işte 8:40 gibi mahkemeye çıkıyor. Mahkemeye çıktıktan sonra tekrardan odasına geri geliyor. Mahkemeye çıktığını, tutuklandığını öğrenmiş oluyor. Tekrardan geri geliyor. Geri gelirken bir bakıyor ki işte etraftaki hücrelerdeki diğer kişiler Halis Hoca'ya geçmiş olsun dileklerini iletiyorlar. Halis Hoca şaşırıyor yani diyor biraz önce ben tutuklandığımı yeni öğrendim. Siz nasıl öğrendiniz diye. Sonra öğreniyor ki Halis Hoca Meclis TV'de aslında bu mevzu konuşulmuş. Orada paralel bir mahkeme kurulmuş. Bu paralel mahkemenin işte savcısı, hakimi ve benzeri kişileri orada bir araya gelmişler. Onlar Halis Hoca hakkında bir karar vermişler. Ve bu kararı da aynı zamanda tüm Türkiye'ye Meclis TV'den duyurmuşlar. Bunu öğrenmiş oluyor. 9 Nisan'daki bu hadise gerçekleşince biz de tabii ki 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararını itiraz merci olarak 4. Ağır Ceza Mahkemesi vardı. Oraya itiraz ettik dedik. Yani burada 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir kararı var. 3. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı hiçbir şekilde bilmemesine rağmen tekrardan bu tutukluluğun devamına karar verdi. Tahliyeyi iptal etti. Siz bu kararı inceleyin ve bu kararı düzeltin diye 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bu şekilde başvurduk. 4. Ağır Ceza Mahkemesi de bu tutukluluğun devamına karar verdi ve şeyi reddetti. Tahliye talebimizi reddetti. Burada 3. Ağır Ceza Mahkemesi ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nden çok da fazla bir beklentimiz olmadığını söyleyebilirim. Niye bunu söylüyorum? Çünkü 2. Ağır Ceza Mahkemesi yani Halis Hoca'nın dosyasıyla bizzat ilgilenen mahkeme 3 yıldır bu mahkemeyle ilgili. Yani hani delilleri inceliyor, bakıyor, evraklar, dosyalar gelip gidiyor. Savunmaları bizzat dinliyor, duruşmalarda zaten bu heyet mevcut. Dosyanın geneline vakıf olan bir heyetten bahsediyoruz. 3. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyayla alakalı herhangi bir şey bilmiyor. 3. Ağır Ceza Mahkemesi 3 yıllık bu hukuk serüveninin sonucunda böyle bir karar veriyor. Bu kararın neticesinde 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nden beklenen şey nedir? Demesi gerekir ki yani evet ben bir bakayım, kontrol edeyim. Usulen çok ciddi bariz bir hata varsa buna müdahale edilebilir. Ama bunun dışında geri kalan hususlarda, esasa ilişkin meselelerde zaten 3 yıldır bu mahkemeyle ilgili olan 2. Ağır Ceza Mahkemesi gerekli incelemeyi yapmıştır. Onun verdiği karar asıl olan karardır demesi gerekirdi. Böyle söylemedi. Maalesef onlar da 4. Ağır Ceza Mahkemesi de ve daha sonrasında da 2. Ağır Ceza Mahkemesi mecliste yapılan paralel mahkemenin etkisine girdiler. Kamuoyunda çeşitli kesimlerin başlattığı bu lince, medyanın da aynı zamanda ortak olduğu bu lince maalesef kurban oldular ve kendi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vicdanlarıyla verdiği bu kararın tersine bir kararı maalesef tekrardan vermiş oldular. Peki yani bu süreçle ilgili bir şey söylemek istersek ne diyeceğiz? Orada da yani tek bir soruyu
2. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine sormak isteriz. Biraz önce dedik ki 2. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Nisan'da tahliye kararı verdi. Tahliye kararı verirken 9 Nisan, bu önemli bir tarih, şu gerekçeleri söyledi. Tutuklu sanık Halis Bayancık'ın üzerine atılı suçun değişebilir nitelikteki vasıf ve mahiyeti, toplanması, karartılması ve değiştirilmesi gereken başkaca bir delil olmayışı, tutuklulukta geçen süresi, sabit ikametgah sahibi oluşu devam ediyor. Nedeniyle adli kontrol tedbiri uygulanmak şartıyla tahliyesine karar verilmiştir diyor. Bazı sebepler zikrediyor. Diyor ki birincisi, bu şahsın dosyası içerisinde artık delil toplanacak bir durum yok. Var olan delillerin karartılması ihtimali de yok. Bu kişi uzun süredir yatıyor zaten bu suçtan dolayı. 3 yıldır yatıyor. Aynı zamanda sabit bir ikametgah sahibi bir kişiden bahsediyoruz. Bu sebeplerle tahliye ediyor. Tahliye kararının gerekçesini sağlam gerekçelere dayandırıyor. Aynı mahkeme, aynı heyet, aynı kişiler bu sefer 5 Haziran'da bir karar daha veriyorlar. Yani bizim itirazlarımız üzerine birkaç defa daha itiraz ettik bu tutuklulukla alakalı süreçte ve karar şu. Delillerin henüz tam olarak toplanamamış olması, atılı suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırları sanığın tutuklulukta geçirdiği süre nazara alındığında tutuklama tedbirinin makul ve ölçülü olduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına dedi. Mahkeme heyeti aynı. Üyelerden sadece birisi değişmiş. O da çok mühim değil. Karar veren başkan aynı, mahkeme heyeti aynı şekilde aynı. Arada sadece yani bir aylık bir zaman geçmiş. Bunun dışında herhangi bir zaman geçmemiş. İlk başta diyor ki işte tutuklulukta geçen süreden dolayı işte delillerin artık toplanacak herhangi bir delil olmaması nedeniyle biz bu kişiyi tahliye edeceğiz diyor. Bir ay sonra diyor ki deliller henüz toplanamamış. Bundan dolayı aynı zamanda tutuklukta geçirdiği süre de yeterli bir süre değil diyor. Daha fazla süre kalması lazım diyor. Şimdi mahkemeden biz sadece şununla alakalı bir izah istiyoruz. Bu bir ayda ne oldu? Bu bir ayda ne oldu? Yani bunun izahı eğer bize yapılırsa, gerçekten gerekçeli bir şekilde bu izahla karşılaşırsak deriz ki tamam. Zaten biz Allah Azze ve Celle kaderine teslim olan kullarız. Öyle ya da böyle. Zaten biz buna razı olacağız. Ama burada bir zulüm varsa bu zulmü en yüksek perdeden dillendirmek de bizim hakkımızdır, bizim vazifemizdir. Tekrar tekrar şunu sormak istiyoruz. Hiçbir savunma yapmamıza gerek yok. Hiçbir ifadede bulunmamıza gerek yok. Bize bu bir ayda değişen şeyin ne olduğunu mahkeme heyeti lütfen anlatsın. Bizim temel isteğimiz budur. Bizim öngörümüz şu. Biz diyoruz ki meclisteki paralel mahkeme, medya linci, bununla beraber kamuoyu baskısı mahkemeyi etkisine aldı. Mahkemeyi etkisine aldığı için de artık hakimler, savcılar, Türkiye'de maalesef bu birçok hakim ve savcıyı etkileyen bir durum. Bakıyorlar Twitter'da ne yazılmış, sosyal medyada ne yazılmış, haklarında gazetede çıkan herhangi bir haber var mı? Bir bakan, bürokrat veya başka herhangi birisinin onunla ilgili bir değerlendirmesi var mı? Buna baktıktan sonra alacağı kararla ilgili evet ben şöyle karar alabilirim diyor. Sizin önünüzdeki o zaman elinizde var olan kanunlar, yönetmelikler, işte gerekli olan şeylerin hiçbirisinin bir anlamı yoktur. Siz sadece medyaya bakacaksınız. Medyada ne söyleniyorsa, mecliste veyahut da ne söyleniyorsa ona göre karar alacaksınız. Biz bunu söylediğimizde mahkeme heyeti kızıyor. Bunu Halis Hoca mahkemelerde söylediğinde mahkeme heyeti kızıyor. Diyorken böyle bir şey olamaz. Hayır diyor biz kimsenin etkisi altına girmeyiz. O zaman bu kararlardaki değişikliği bize izah edin. Biz bunu anlamakta zorlanıyoruz. Defalarca bunu belki hatırlatıyoruz. Ama neticede aldığımız herhangi bir cevap maalesef yok. Bugün ne oldu peki mahkemede? Bugün ise teknik olarak yeni bir gelişme oldu. Onu söylemiş olalım. Ondan sonra mahkemenin içeriğiyle alakalı konuşmuş olalım. Başta demiştik ki 2008 yılında ve 2011 yılında İstanbul'da, 2014 yılında Van'da ve 2017 yılında Sakarya'da mahkemeler açılmıştı Halis Hoca hakkında. 2014 yılında Van'da açılan mahkemeye bizim talebimiz doğrultusunda Van Mahkemesi dedi ki evet bu dosyanın içeriğiyle Sakarya'daki mahkemenin dosyanın içeriği birbirinin benzeridir, aynıdır. O yüzden bunlar bir araya gelmelidir dedi. Ve Van Halis Bayancık Hoca'nın dosyasını ayırdı, kapattı ve dedi ki ben bunun hepsini Sakarya Mahkemesi'ne gönderiyorum. Sakarya Mahkemesi bunu birleştirsin, beraber görsün dedi. Sakarya Mahkemesi bugün bununla alakalı bir karar vermedi. Eğer iki ihtimal var. Birinci ihtimal Sakarya Mahkemesi diyecek ki evet doğru bu dosyanın içeriği bizim dosyamızla birdir. Ben bunu kabul ediyorum diyecek.
Kabul ediyorum dediği anda Halis hocamızın o zaman 3 tane mahkemesi olacak. Sakarya Mahkemesi ve İstanbul'daki 2 mahkemesi. Eğer böyle bir şey olmazsa, kabul etmezse o zaman bu 2 mahkemenin de üst mahkemesi olan Uyuşmazlık Mahkemesi var, Yargıtay Mahkemesi. Siz aranızda sorununuz nedir? Bu sorunuzu biz çözelim diyen mahkemedir. O Yargıtay 5. Ceza Dairesi alacak, değerlendirecek. Diyecek ki evet burada haklı olan Sakarya Mahkemesi'dir veyahut da burada haklı olan Van Mahkemesi'dir. Ona göre dosyalar birleşsin veya birleşmesin diyecek. Bu tabii ki uzun bir süreç ama şu anda bununla alakalı net bir karara Sakarya Mahkemesi varmadı. Sakarya Mahkemesi bununla alakalı kararını verdikten sonra uyuşmazlığa mı gidecek yoksa mahkeme burada mı görülecek bunu göreceğiz. Ama burada bugün çok önemli bir şeyle karşılaştık. Önemli şey nedir kardeşler? Sakarya Mahkemesi birleştirme ile alakalı talepleri birçok mahkemeye gönderdi ve olumsuz netice aldığında bugün bir baskın mahkeme, aslında bunun ifadesini böyle söylemek daha doğru olur, bir baskın mahkeme yapıp bir duruşma yapıp bugün karar vermek istedi. Yani dedi ki hemen savcıdan siz Halis Bayancuk hakkında ne cezası istiyorsunuz? Savcı bir anda dedi ki ben mütalamı veriyorum dedi. Bugün işte ben Halis Bayancuk hakkında yöneticilikten ceza verilmesini istiyorum. Ceza almasını, terör örgütü yöneticinin ceza almasını istiyorum dedi. Bu mütalasını verdi. Bu sefer hakim savunmaya döndü. Yani avukatlara döndü. Avukatlar tabii ki dediler ki yani bizim bununla alakalı savunma yapmamız için zamana ihtiyacımız var dedi. Ve mahkeme 18 Eylül'e dosyayı erteledi. Eğer Van'la alakalı herhangi bir birleştirme talebi olmasaydı muhtemelen çok daha kısa bir zamana bu mahkemeyi erteleyip erkenden Halis Hoca'ya ceza vermek için bir şey içerisine gireceklerdi. Buna niçin bu kadar acele ediyorlar? Bu konuda elbette ki tereddütlerimiz var bizim. Fakat o gelen baskının, kamuoyu baskısının onların üzerinde bu kadar yoğun olması Allahu alem onları da erkenden bu dosyadan kurtulmaya sevk ediyor. Tabii ki kurtulmaktan kastedilen de onların cezayı vermesi demek oluyor. Burada kardeşler bunlar tabii ki işin biraz daha hukuki süreçleri. Bugün ne olduğunun kısa bir özeti aynı zamanda. Fakat ben bu sürecin 9 Nisan'dan beri başlayan bu sürecin neticeleriyle ilgili bir iki hususu asıl söylemek istiyorum. Bugün Halis Hoca'nın mahkemesinde olan kardeşlerin de ifadesiyle aynı zamanda bir kez daha şunu hissettik kardeşler. Halis Hoca bizim için bir değerdir. Halis Hoca İslam davası için bir değerdir. Halis Hoca bugün eğer tevhidle alakalı bu meseleleri bu kadar net bir şekilde, bu kadar gür bir sesle anlatabiliyorsak bunun için çok ama çok önemli bir çaba göstermiş ve bunun için bedel ödemiş bir kimsedir. Mahkeme salonundaki Halis Hoca'yı ben tüm kardeşlerimizin görmesini isterdim. Tüm kardeşlerimizin görmesini isterdim. Halis Hoca asla ve asla herhangi bir şekilde savcının veyahut da hakimin söylediklerinin altında, söyledikleri lafların altında kalmadı. Söylemek istediği ne varsa hepsini söyledi. Defalarca mahkemeye girmiş çıkmış bir kimse olarak bunu söyleyebilirim ki işte insanlar sürekli şu endişe içerisinde yaşıyorlar. Acaba hani ben şu elbiseyi giysem hakim ne der? Sakalımı şurasını düzeltsem, şöyle yapsam. İşte bu belki adi suçlarda yatan kişilerde işte aman kravat takalım hayatında kravat takmamış bir kimse mahkeme öyle gitmek ister. Niye? Hakim sırf ona baksın da işte belki cezasından bir 2 sene daha düşürsün diye. Halis Hoca'nın hiç böyle bir derdi yok. Halis Hoca'nın hiç böyle bir düşüncesi yok. Belki de ceza almasına sebebiyet verecek bir savunma yapıyor. Bugün savunmasını hepiniz okudunuz zaten. Çok net bir şekilde onların yüzlerinin hakikati anlatıyor. Siz kendi bulunduğunuz bu işte işgal ettiğiniz bu makamlarla alakalı bu makamların içerisinde hukuk diyorsunuz. Ama hukuk dediğiniz şey aslında sizin kendi yaptığınız helvalar, puttan helvalar, o puttan helvaları dilediğiniz zaman acıkınca yiyorsunuz. Halis Hoca hiçbir şekilde hiçbir lafın altında kalmadı. Savunmasını en güzel şekilde yaptı. Tekrar bir kez daha kendi inancını ve itikadını onlara en yüksek sesle anlatmış oldu. Burada bizler Halis Hoca ile alakalı belki işte şöyle diyebiliriz. Yani işte tamam Halis Hoca diğer İslam ehli olan diğer Müslümanlardan, Müslimlerden birisidir diyebiliriz. Evet, bizim Müslüm kardeşlerimizden bir kardeşimizdir ama aynı zamanda bu İslam davasının öncülerindendir. O yüzden biz eğer şunu söyleyeceksek yani örnek alacağımız bir şahsiyet olsun. Peşinden yürüyeceğimiz, gideceğimiz bir şahsiyet olsun. Diyelim ki işte hani şöyle bir hoca var burada. İşte bu hoca şunları anlatıyor ve aynı zamanda arkasında duruyor
Bunun hani tekrardan işte sağa sola sapmıyor diyebileceğimiz bir hoca olsun. Bunun için çok fazla herhangi bir yerde bir şey aramamıza gerek yoktur. Son mahkeme ile alakalı mevzuyu anlatmamıza gerek yok. 2008 yılından beri kardeşler bu tekrar karşımıza çıkan bir hadise ve her seferinde Halis Hoca'nın bu dik duruşunu bir kez daha gördük. Mahkemeler ve mahkemelere bu baskıyı yapanların temel gayesi aslında şu. Karşılarındaki insanın onların önünde el pençe durmasını istiyorlar. Karşılarındaki insanın özür dilemesini istiyorlar. Karşılarındaki insanın af dilemesini istiyorlar. Karşısındaki insanın onlara taviz vermesini istiyorlar. Fakat bunları yapmayan birisiyle karşılaştıklarında bu onların azgınlıklarını, o öfkelerini, o kibirlerini daha da fazla artırıyor, daha da fazla artırıyor. Bizler Tevhid ve Sünnet camiası olarak her dönemin mağdurları olduk. Eskiden FETÖ vardı. Ondan sonrasında işte bir ara milliyetçi ve benzeri şeyler emniyete dahil oldular. Sonra başka ekipler dahil oldular. Ama neticede bize yapılan operasyon hiçbir zaman bitmedi. Bunun sebebi de hiçbir şekilde onlara boyun eğmememizdir. Halis Hoca'nın hiçbir şekilde geri adım atmamasıdır. İnşallah Allah Azze ve Celle hocamızın ayaklarını sabit kılar. Bizleri de İslam üzere sabit kılar ve canımızı bu şekilde alır. Sonuç olarak söylemek istediğim başka bir husus da şudur kardeşler. Bu süreç içerisinde elbette ki bizi üzen çok fazla hadiseyle karşılaştık. Hocamız belki geçen 9 Nisan'da tahliye olmasaydı tutukluluğuyla ilgili bu kadar üzülmeyecektir. Tahliye olup ondan sonra tekrar tutuklanması bu üzüntümüze daha da fazla üzüntü kattı. Sonrasındaki yaşanan süreçler, mağduriyetler, bu son geldiğimiz aynı şekilde mahkemede yaşadığımız sıkıntılar, mağduriyetler her birisi bizim bu sıkıntılarımızı, üzüntümüzü çok daha fazla artırdı. Fakat şu şer'i bir kaidedir. Bizim hayır bildiğimizde şer bildiğimizde hayır olabilir. Gerçekten bu süreç içerisinde aynı zamanda öyle camialarla tanıştık ki, öyle insanlarla tanıştık ki bu insanlar bizim mağduriyetimizi belki biz onlara anlatmak isteseydik, yaşadığımız bu süreçlerde devletin bu baskısını anlatmak isteseydik biz beceremezdik. Ama o savcının itirazı, o mahkemelerin tutuklama kararı, o mecliste yapılan paralel mahkeme, onların her birisi aslında bu mağduriyetleri çok güzel bir şekilde anlatmış oldu. Bu çok büyük bir hayır olarak karşımıza çıktı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Biz ümit var olacağız. Biz Allah Azze ve Celle hüsnüzan besleyeceğiz. Bu süreçlerin her birisinin başka bir şey için hazırlık olduğuna inanacağız. Ve diyeceğiz ki Rabbim bizim için bunu takdir etmişse, hocamız için bunu takdir etmişse inşallah bunda da hayır vardır diyeceğiz. İstikametimizden sapmayacağız. Duruşumuzu değiştirmeyeceğiz. Özellikle burada bir noktaya değinmek istiyorum. Bu işte sosyal medya ile alakalı bazı yorumlar yapılıyor, değerlendirmeler yapılıyor. İşte hakimler ve savcılar şunu söylüyorlar. İşte bize sürekli hakaret ediliyor, ailelerimize hakaret ediliyor gibi bu tarz şeyler söylüyorlar. Biz onların elbette ki yalan olduğunu biliyoruz. Bir Müslim hiçbir şekilde kafir de olsa, işte veyahut da farklı bir görüşe de sahip olsa, zalim de olsa bir kimseye hakaret etmez. Onun küfrünü söyleyebilir, onun zulmünü anlatabilir, onun zulmünü söyleyebilir. Fakat onun ehline, ailesine, onun şahsına hakaret edecek şekilde bir ifade kullanmaz. Buradan hani belki de o öfkemizle, sinirimizle böyle bir şey yapmışsak, bunu yapan kardeşlerimizden de ricam bu hususta dikkatli olmalarıdır. Bir tevhid ehli, Müslime yakışmayacak şeylerden sakınmalarıdır diye bunu inşallah son olarak eklemiş olalım. Allah Azze ve Celle başta Halis hocamız olmak üzere cezaevinde olan tüm kardeşlerimize, tüm mağdurlara, mazlumlara bir an önce çıkış kapısını hayırlı ve güzel bir şekilde açsın. Allah Azze ve Celle bu zulümlerden haberdardır. Bunu itikadımız ve inancımızda tamdır. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde bu zulümlerin hesabını tek tek sormayı bizlere nasip etsin. Bu insanları ıslah etsin, bu insanlara hidayet etsin. Ama bu insanları ıslah ve hidayet etmiyorsa onların zulümlerinden bizleri muhafaza eylesin diyelim inşallah. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve etûbü ileyk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.